Benim yolumda konuklarımızla beraber hepimizin yollarını keşfe çıkıyoruz. Çünkü her yol ilham verir. Merhaba sayın seyirciler, ben Ahmet Baydar. Benim Yolum programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var, her zaman özel konuklarımız var. Bu bey daha da özel bir konuk. Kendisi Arda Fındıkoğlu. Arda modern tavla dünyasının bir numaralı organizatörü. Arda'nın hususiyeti de Türkiye'den çok yurt dışında tanınıyor. Amerika, Fransa, Japonya, her yerde tanınan biri. Tavlada Türkiye'nin de temsilcisi. Arda Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sizi tanımayan seyircilerimize kendinizi biraz tanıtın. Size bir sürü sorularımız var. Çünkü enteresan bir mesleği var Arda Bey'in. Öncelikle çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Harika bir stüdyomuz var. Hoş bir ortamdayız. Benim yolum Ankara'da başladı. Ankara'da doğdum ben. Orta öğrenimden sonra İstanbul'a doğru uzandı yolum. Üniversiteyi orada kazandım. Teknik üniversite mezunuyum. Üniversite yıllarında organizasyon işlerinde görev aldım ve bu anlamda bir alakam olduğunu, ilgim olduğunu düşündüm. Tabii her çocuk gibi ben de oyun oynardım. Yalnız benim yetiştiğim ortamda çok fazla bilgisayar vesaire olmadığı için daha çok işte mahallede arkadaşlarımızla oynadığımız oyunlar vesaire tavlada bunun bir parçasıydı. Yalnız sosyalleşmek dışında başka bir önemi yoktu o zamanlarda. Satranç üzerine çalışmıştım. İstanbul'a yolum düştüğünde tek başıma bütün arkadaşlarımı Ankara'da bırakarak geldiğimde ister istemez kendime bir meşgale aradım. Evimize internet geldi. İnternette oyunlar ne oynayabilirim diye baktım ve bir gün şans eseri, tamamıyla şans eseri, hiç aklımda yokken sadece boş vakit öldürmek için bir tavla oyununa girdim. Çok şaşırdım, onu söylemeliyim. Bu oyunun ismi tavla mıydı? Değil. O zamanlar backgammon'di. Bunun bir Türkçesi yoktu. Yıllar sonra artık bugün bunun bir Türkçesi var. Modern tavla isminde. Bizim oyunumuzdan biraz farklı. Ondan da bahsederiz ama ilk başta tabii benim algımda bizim tavlaydı bu. Basit işte kim daha iyi zar atarsa onun kazanacağı bir oyun olarak düşünmüştüm. Yalnız bu siteye girdiğimde gördüm ki insanlar olasılıklardan bahsediyorlar. Bin bir tane matematik, formül vesaire. Ben açıkçası bunun çok ciddi bir şey olduğuna inanmadım ve sordum hani tavla böyle bir oyun mu diye. Çünkü benim bildiğimin çok ötesinde bir şeydi. Mühendislik eğitimi aldığım için rakamlar benim hep ilgimi çeker, olasılıklar vesaire. Bu bana anlatıldı. Hemen kitaplar aldım kendime. Okumayı severim. Bu kitapları çalışarak... Backgammon kitapları. Backgammon kitaplarını. Bu kitapları çalışarak bizim topraklarımızda doğan bir Türk oyunu diyemeyiz belki ama hani Türkler Anadolu'ya vardığından beri bu oyunla haşır neşirlerdi, onu söyleyebiliriz. Bu oyunun dünyada nasıl yayıldığını, nasıl geliştirildiğini ve ne noktalara geldiğini görünce açıkçası biraz bilgisizliğimden ötürü kendimden utandım ve tavlanın aslında çok daha ciddi bir oyun olduğunu, belki icat eden bile farkında değildi ama o hale gelmiş olduğunu gördüm. Bu yöne doğru eğildim. Şimdi normal insan, normal siz normal değilsiniz, normal Orası insanlar şüpheli üstad, ne kadar üniversiteyi normal. bitirir, mühendis oldunuz, sonra galiba master'ınız da Yüksek var, mühendis, yüksek evet. mühendis ve deprem mühendisiniz aynı Geoteknik, zamanda. evet, doğru. Evet. Ve tavlada ya modern tavlada ya backgammon'da bir kariyer yaptınız. Bu nasıl oldu? Benim o evde o düğmeye basmam. O çok önemliydi. Sonra bu konuyla ilgilenmem tabii ki. Hiçbir organizasyon yapmak, bu konuda bir kariyer yaratmak gibi bir kaygım olmadan sadece oyunu öğrenip bu oyunda belki bir noktada ülkemizi temsil etmek gibi bir fikrim olmuştu. Ve dönem içerisinde yurt dışından turnuvalar olduğunu öğrendim. Buralara nasıl gideriz, nasıl ederiz düşünürken İkinci hayatımın dönüm noktası sadece oyunculukla uğraşırken ama hiç dediğim gibi organizasyon kısmında hiç en küçük bir fikrim yokken internette bir tavla turnuvası düzenlendi. Okul arkadaşlarım da benim bununla ilgilendiğimi biliyorlardı. Benim de çok normal bir birey olduğum söylenemez. Hani böyle enteresan şeylere ilgi duyuyorum. Onlar bana bu tavla turnuvasında oynamam gerektiğini telkin ettiler. Ben de o turnuvada oynadım ve onu kazandım. Backgammon gene. Doğru. Backgammon. Hep backgammon üzerine. Bu oyunun tabii kazanırken o turnuvayı ben kimlerle oynadığımı, ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyorum. Tamamı yabancı insanlardı. Rus menşeli bir siteydi.
sahnesindeydi. Hala var mı bilmiyorum açıkçası. Efendim onu kazanınca bir sürü ustanın arasından isimsiz birisi Türk bayrağıyla kazandığı için Batı dünyasının bu ilgisini çekti. O dönemde Gammon Village isminde Kanada'da çıkan bir dergi vardı tavla üzerine. Bu derginin editörü benimle iletişim kurdu ve benden küçük bir CV istedi. Hani kimdir, nedir, bu oyunu nereden öğrendi, nasıl yaptı gibisinden. Çok hoşuma gitti tabii, üniversite öğrencisi. Kanada'dan birileri sizi arıyor. O dergide benim bir resmim çıktı vesaire. Benim için konu kapandı. Yalnız bu makaleyi, bu benimle ilgili röportajı gören Dünya Tavla Federasyonu Genel Sekreteri, İtalyan bir bey, Marco Fornasir, benimle üzerine bir iletişim kurdu. Enteresan bir şey söyledi. Dedi ki ya dünyada bu iş senelerdir belli noktalara doğru ilerliyor. Bu sizin oyununuz, sizin topraklarınızda doğdu. Ama Türkiye'den hiçbir faaliyet, hiçbir varlık yok. Orada sonsuz oyuncu var. Bizim oyunumuz diyorsunuz. Dünya Tavla Federasyonu logosuyla Türkiye'de faaliyetler yapmak ister misin? Benim ilk cevabım hayırdı. Çünkü ben de hani normalleşmesi gereken bir genç olarak işte üniversitesini bitirip işte askerine gidip belki evlenip bir hayat kurmam gerektiğini düşünüyordum. Yalnız beni davet ettiler İtalya'da bir etkinliklerine. Bütün masrafları da biz karşılayacağız dediler. Yine bir üniversite öğrencisi için bu enteresan. O etkinliğe gittim. Slovenya sınırında bir etkinlikti. Hayran kaldım oradaki ilişkilere. Adamların bu işi ne kadar ciddi yaptıklarını gördüm. Bizim ne kadar Türkiye'de aslında değerli bir cevhere sahip olduğumuzu, bu tavla oyunu, ama buna hiçbir değer vermediğimizi anladım. Bir de üstüne bu oyunun hani ne kadar batılı ülke varsa sahiplendiğini görünce bir nevi bunu kendime bir misyon edindim. Ben de Türkiye'de bir şeyler oluşturmalıyım. En azından Türkiye'de de bu oyunu oynayan bir kitle var olmalı gibi bir fikirle bunu da bir belki yarı profesyonel bir hobi gibi görerek Türkiye'ye geri döndüm. İlk etkinliğimi 28 Ekim 2001 günü yaptım. Ertesi gün 29 Ekim'de, oradan hatırlıyorum. 17 kişi katıldı. 16'sı benim yakın arkadaşımdı. Yani başarısız oldum kısacası. Dünya Tavla Federasyonu'nun logosuyla vesaire, tavlanın federasyonu mu olur diye başladı her şey zaten. Dediğim gibi başarısız oldu. Yalnız bu insanlar o etkinliği oynarken ben de ciddiyet katmaya çalıştım yaptığımız şeye. Birileri bunları gördü. Bir daha tekrarı olursa mutlaka bize haber verin dediler. Bir 3 ay 4 ay sonra bir tane daha denedim. 30 kişi oldu. Sonra bir tane daha denedim. 60 kişi oldu ve rakamlar yükselmeye başladı. Şu anda geldiği noktada Türkiye'nin birçok şehrinde bir sürü insan bu oyunu oynuyor. Artık modern tavla. Tabii Türkçeleştirilmesi de gerekiyordu kavramların. Hani bu ismi siz verdiniz galiba. Ben modern önerdim tavla. ilk, doğrudur. Şimdi seyircilerimize tavla dedik. Tahmin ediyorum Türkiye'de 20 milyon tavla oyuncusu var. Ama Olabilir. modern tavlayı oynayan belki 10 bin kadar vardır. 4000 kişi diyeyim size düzenli olarak modern tavla oynuyor. Şimdi tavladan modern tavlaya geçiş ne zaman oldu? Seyircilerimiz merak ediyor. Tavla oynuyoruz. Biz herkes biliyor. Kahvelerde oynuyoruz, yollarda oynuyoruz, yemekten sonra oynuyoruz. Bunun değişikliği ne? Çünkü dünyada modern tavlaya, backgammon'a bir beyin sporu deniliyor. Anlatabilir misiniz değişikliğini iki oyunun? Geleneksel tavladan modern tavlaya geçiş bir süreç içerisinde olmadı. Aslında benim oluşturmuş olduğum yapıda ikisi aynı anda mevcuttu. Yalnız insanları kazanmanın yolunun bildikleri oyun olduğunu düşündüğüm için onları önce geleneksel tavlayla cezbedip cezbedildikleri noktada işte o etkinliklerde onlara modern tavlayı anlatıyordum. Büyük oranda da başarılı oldu bu. Bizim tavla diyebiliriz buna diye düşünüyorum. Geleneksel tavla bir şans oyunu değil. Yalnız şansın bilgi kadar güçlü olduğu bir oyun. Dengede. Yazılı kuralları olmayan bir oyun. Hepimiz asırlardır bu oyunu anladığımız gibi oynuyoruz. Her toplum kendi kültürel özelliklerine göre bu oyuna belli kaideler eklemiş. Örneğin daha ataerkil olan Doğu toplumlarında o vurkaç denen unsur uygun görülmez. Çünkü erkekliğe sığmaz. Eğer vurduysanız kaçamazsınız gibi. Oysa ki oyunun kaidesinde böyle bir şey yok. Tam doğumunu ölçemeyiz, bilemeyiz. Yalnız Pers İmparatorluğu'nun yükseliş döneminde ortaya çıktığını öngörüyoruz. Bununla ilgili araştırmalar var. Tavlanın felsefesi zamanın durdurulamazlığı ve tezatlıkların asla bitmeyeceği üzerinedir. Kaderinde egemen olduğu. Peki modern tavlaya geliyoruz. Şimdi dokunabiliyorsunuz, pulu alıp geri koyabiliyorsunuz. Elle zar atılmıyor. Fincanla, çok doğru, değişik. doğru. Başka ne değişiklikler var? Şunu söylemem lazım Ahmet Bey. Bu bahsetmiş olduğum tavlanın modern tavlaya dönüşümü veya geliştirilmesi 60'lı yıllara dayanıyor. Çok da eski değil. Yani daha 100 senesi yok, öyle diyeyim size.
Ama tavlanın tarihi belki 1000 seneden fazla. Neden bu son 100 senede veya 60-70 senede bu iş bu hale geldi? Çünkü bunu oynayan dünyanın sayılı salon insanları ve batılı toplumlarda tavla bir salon oyunu olarak algılandı. Bu oyunun içerisindeki kuralsızlıktan hoşnut olmadılar. Bunun kuralları olması gerekir dediler. Çünkü hepsi haza beyefendi oturmayı kalkmayı bilen insanlar, kurallar olursa tartışmayız dediler. Bu anlamda ilerlediler. Artı şansın o %50 olan gücünü düşürmek istediler. İşte bu fikirlerle herkes ortaya bir şey attı. Bazıları kabul gördü, bazıları görmedi ve zaman içerisinde kabul gören kurallar bütünüyle modern tavla ortaya çıktı. Dünyanın her yerinde tavla oynanıyor. Şu anda hani ben 25 senedir bu işin içindeyim. Bugün dünyanın neresine gidersem gideyim bir telefon edebileceğim, beni ağırlayabilecek bir dostum var. Bunu bana kazandıran tavla da ister istemez benim hayatım olmuş durumda. Sizin için başarı nedir? Benim tarafımdan bakarsanız bana güvenip o masrafları yapıp bu seyahatlerle benim olduğum yerlere gelen insanları en iyi şekilde ağırlayabilmek. Çünkü bir kişiyle başlıyor her şey. O kişiye doğru hizmeti verdiğimizde, o kişiyi doğru ağırlayabildiğimizde kendi ülkesine gidip orada kendi gruplarına bunu anlattığında bir sonraki yıl katlanarak büyüyor. Zaten bir kar topu etkisi gibi yıllar içerisinde bu noktaya geldi yapmış olduğumuz iş. Benim tarafımdan başarı bu. Ama eğer bir tavla oyuncusu tarafından bakacak olursanız özünde belki o maçı kazanmak diye görülebilir ama bence o değil. O maçı kazanırken tabii ki kazanmaya çalışıyoruz. Karşımızdaki rakibimizi de kazanmak. O insanların gönlünü kırmadan bu rekabet içerisinde bunu başarabilmek. Bu da camianın kendi yıldızlarını yaratıyor. Çok iyi tavla oynayıp kimsenin saygı duymadığı birisi olmak istemezdim. Çok güzel söylediniz. Şimdi ben de eskiden tavla oynuyordum. İş nedenleri yüzünden bıraktım. Son 3 senedir oynuyorum. Covid'den sonra, evde kaldıktan sonra dedim biraz daha gidip sosyalleşeyim dedim. Ve çok yeni arkadaşlar edindim. Maçlarda böyle birbirimizi gırtlağına yapışıyoruz ama akşam turnuva bittikten sonra o günün maçlarına falan bakarken böyle beraber Japonya'dan, Arjantin'den, Amerika'dan yeni arkadaşlar edindim ve birbirimize yazışıyoruz, maçları anlatıyoruz ve yepyeni bir dünya doğdu benim için. Sırf o arkadaşlıklardan. Buna bir nebze vesile olabildiysek ne mutlu bana. Artı, Bu bana hatta bir turnuvayı kazanmaktan bile daha çok uzun vadeli bir tam şey olarak kazandırdı. onu anlatmak istiyorum. Artı hani siz iyi biliyorum sizin tarzınızı, bir postür olarak ideal bizim herkesten beklediğimiz, herkesten istediğimiz oyuncu özelliklerine sahipsiniz. O yüzden teşekkür ederim. Mızıkçılık yapmıyorum kaybettiğim zaman. Yok, hiç görmedim daha onu sizden. Bu programı seyredenler veyahut böyle internette görmüşlerdir. Modern tavla var, zarları görüyorlar. Hele YouTube seyredenler bayağı bir backgammon dediğiniz zaman büyük bir kısım seçiliyor. Yeni bu tavlaya girmek isteyen oyunculara ne tavsiye edersiniz? Ne yapsınlar ki böyle gelip turnuvalarda oynayabilsinler, oyunlarını ilerletsinler? Şöyle hani günümüzde bir aile çocuğuna bir masa oyunu öğretmek isterse, öğrensin isterse tahminimce birinci tercih satranç olur. Akabinde belki biraz ileriye giderlerse bridge vesaire olabilir. Tavla olacağını özellikle ülkemizde çok düşünmüyorum. Bunun sebebi de tavlanın ülkemizde çok saygı gören bir oyun olmaması, sokak oyunu olması, herkesin biliyor olması. Yalnız benim gibi bu yanlış bilgiyi düzeltmek üzerine bir çabaya girmek isterse insanlar, birincisi okumak. Birçok kaynak var, çoğu yabancı dilde ama Türkçeleştirilmiş olanlar da var. İkincisi benim başlangıcımda çok fazla olmamakla beraber artık sınırsız bir deniz, internet, oradan araştırma yapılabilir. Günümüzde analiz programları var. Çok basit, telefonunuza indirebilip kullanabildiğiniz, çoğunun da ücretsiz olduğunu sanıyorum. Bu analiz programlarıyla oyun oynayarak daha iyi tavla oynamaya başlıyorsunuz. Yalnız amacımız acaba daha iyi tavla oynatmak mı yeni başlayanlara, yoksa onların bu oyunu kullanarak hayattaki yollarını rahatlatmak mı? Şundan bahsediyorum. Tavla oynayan insanlar dingin olur. Çünkü kaybetmeyi öğrenir. Normal hayatta da birçok yerde kaybediyoruz. Bunlara tepkiler veriyoruz. Rahatsız oluyoruz. Tavla oynayan insanların bu tepkileri düşer eğer konuyu çözdüyse. Çünkü ister istemez oynadığınız oyunların bir kısmını kaybedeceksiniz. Doğru söylüyorsunuz. Tavla
hayata çok benzeyen bir oyun. Birebir örtüşüyor. Satrança bakarsanız, matematiği bilirsiniz, öğrenirsiniz. Bir sistem takip eder. Ama hayat öyle değil. İnişli çıkışlıdır. Kesinlikle öyle. Tavlada birden kazanırken karşıdaki bir düşeş atar. Tam oyunun sonunda maçı verirsiniz. Hayata çok benziyor. Çok iyi bir analoji yaptınız orada. Öyle, artı yılmamayı öğretir örneğin. Bazen işler o kadar kötü gider ki her şeyi doğru yaptığınız halde boyuna zarar görürsünüz. Sürekli zarar görürsünüz ama yılmadan devam etmeniz gerekiyor. Oyunlar zaten belli amaçlarla yaratılır. İşte tavla gerçek hayatta da bizi strese sokan, zorda bırakan bu unsurları gidermemize yarayan bir araç. Bu yönden baktığınızda da işin keyfini, zevkini almaya başlıyorsunuz. O kaybettiği zaman çok sinirlenenler falan var ya, onlar daha konuya hiç hakim değil. Onlar sinirlenmemeyi öğrendiğinde hakim olmaya başlayacaklar. Bu da gerçek hayata yansıyacak. Bu anlamda kendini geliştirmek isteyenler dilerlerse bir psikoloğa da gidebilirler. Dilerlerse tavla oynamaya da başlayabilirler. Etkileri aşağı yukarı aynı olacak ve tavla oynamak daha zevkli. Tavla oyunu tek insan olarak turnuvalarda oynuyorduk. Sonra birden millileşti senelerde. Şimdi benim devrim sizden evvel başladı modern tavlaya. Ben de New York'ta öğrendim. O zamanlar çok az Türkler oynuyordu. İngiltere'de Engin abi vardı, Türkiye'de bir iki oyuncu vardı. 1990'da bir telefon geldi bana. Günaydın Gazetesi'nden. Bir milli, siz turnuvalarda oynuyormuşsunuz. Biz de bir Türk milli takımı kurmak istiyoruz. Türkiye'de bir şampiyona yaptık. 2 kişi kazandı. Bir kişi daha bulursanız, onda da biri varmış. Gidin milli takımda oynayın dediler. Ve onlarla geldik ve ilk milli takımı o beylerle oynamış olduk. Abdullah ve İrfan Bey'di. Siz galiba tanıyorsunuz, Çok onlar iyi tanırım. Türkiye'de Abdullah Bey kaldılar. rahmetli oldu. Rahmetli, evet. Ve ilk milli takım. O oynarken Türk bayrağı koydular. Birden böyle kazanma daha çok önemli oldu. O bayrak için oynuyorsunuz ve yarı finale geldik ki çok büyük başarıydı. Dünyada yani ilk 10'da değildik o zamanlar. Oyuncu olarak zaten 2-3 tane oyuncu vardı. Ve şimdi bakıyorum son 4-5 senede bu takım oyunları, milli takımlar bayağı kuvvetlendi ve onların çoğunu da siz organize ediyorsunuz. Nasıl geçiyor bunlar? Ben bu işe ilk dahil olduğumda hani Türkiye'den acaba kimler benden önce buna eğilmiş diye kendimce bir araştırmıştım. O dönemde sizin isminizi de gıyabınızda ben biliyordum. Seneler sürdü birbirimizi bulmamız, ayrı konu. Ama hani sizin de benden önce Türk tavlası adına ne mesai yaptığınızı biliyorum. Türk tavlası size de bir sürü şey borçlu bu anlamda. Yalnız diğer Ben ne taraftan yazık ki da bıraktım, iş hayatına döndüm. ben devraldım sizden. Öyle olmuş. Umarım başarıyoruzdur. Daha çok ekonomik sebepler olduğunu düşünüyorum. Türk oyuncular böyle yıl boyunca çıkıp da tavla turnuvalarında falan hiçbir zaman yer alamadılar. Hani düzenli olarak yılda bir defa gitti, 2 defa gitti. O da kalbur üstü olanlar içindi. Dediğim gibi bu oyunlar hep salon oyunuydu. İster istemez belli maliyetler gerekiyordu gidip o turnuvalarda oynamak için. Haliyle öncesinde Türkiye'de de böyle bir çalışma olmadığı için ister istemez sizlerin o başarmış olduklarıyla kaldı konu ama kitlelere yayılamadı. Ne zaman ki Türkiye'de başladı, biz bir şeyler ortaya çıkardık, gruplar oluşmaya başladı, kulüpler oluşmaya başladı. Benim tek elimden dönem içerisinde çıktı, başka kulüpler oluştu. Onlar da mutlaka katkı verdiler. Türk oyuncular yavaş yavaş dünya camiasına kazandırılmaya başladı. Ve son derece iyi Türk oyuncular var. 2015 yılında bir dünya şampiyonumuz var. En Cihangir sonunda Bey, evet. Ali Cihangir Çetiner. En sonunda ki o yıl benim dünya şampiyonasının baş direktörlüğünü aldığım, bana bunun verildiği yıldır. Benim böyle bir onuru taşımam, aynı yılda da bir Türk oyuncunun şampiyon olması unutulmaz bir şeydi zaten. Hani sonunda ikimiz bir baş başa kaldık. Hani muazzam bir duyguydu. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılından beri milli takımlar şampiyonaları tertipleniyor. Başlangıçta çok küçük. Sanırım 7-8 ülke. Yalnız buradaki esas kaygı bir oyuncunun eksiğini onun takım arkadaşının kurtarabilmesi. Örneğin bir milli takım içerisinde 5 kişiden oluşuyorsa bunlardan bir tanesi tek bir maç kazanamadığı halde takım hala şampiyon olabilir. Evet, 3 kazanması lazım 5'te ki 5'e 5 oynuyorsak 3 masayı oynuyorsanız, kazanmamız lazım gibi. Bu seneler içerisinde daha çok Batı Avrupa ülkelerinin katılımıyla, ki gene ekonomik sebepler bunlar, belli noktalarda oynandı. Bir aşamada ben devreye girdim. Benim buradaki şansım yüksek katılımlı turnuva
turnuvalar tertipleyebiliyor olmam, camia takip ediyor yaptığımız Yani devam işleri. ediyor. Gördüm bu sene böyle çok büyük turnuvalar oldu. 2019 yılında bir rekor adette oynandı 25 ülkeyle. O yıldan beri de pandemi dönemini geçiyorum. Bu adetlerde oynanmakta. Evet. Bu kariyeri yaptınız. Üniversite bitti. Böyle tavlayla ilgilendiniz ve bunu bir kariyer yaptınız kendinize. Devam ediyorsunuz. Şu anda bakıyorum Arda Bey, sizi bulmak da çok zor. 2 aydır haberleşiyoruz. Ya Chicago'da, Monaco'da, Aachen'dayım şimdi. Neyse bugün hoş geldiniz. Buluşabildik tekrar. Çok Kusura bakmayın, biraz enteresan bir jet beklettiniz. setter olmuşsunuz. Hayatınızdan çok memnunsunuz ama tabii bunun zor zamanları da vardır, kolay zamanları da vardır ama işinizi çok seviyorsunuz ve 25 sene devam ettiğiniz için herhalde çok memnunsunuz. Zor zamanlarınız oldu mu? Ah niye bu işe girdim dediğiniz günler oldu mu? Ah bu işe niye girdim dediğim olmadı. Çünkü o hakkı kendimde görmedim. Bu benim kendi tercihimdi. Benim yolumdu. O yüzden bu yolda ne yaşanacaksa en doğru yoldan aynı bir tavla oyunu gibi kendimce ilerlemeye çalıştım. Tabii ki zor zamanlarım oldu. Öncelikle hani yeni mezun bir üniversite öğrencisi olarak ben bu yöne doğru gittim. İster istemez geçim kaygıları, şunlar bunlar beni zorladı. Yalnız insanların alakası bir şekilde ülkemi temsil ediyor olabilmenin vermiş olduğu gurur ve bir şeylerin ilerlediğini görmek beni her aşamada buna cezbetti. Daha çok yabancı ülkelerdeki etkinliklere iştirak ettiğimde ayrı tatminler yaşadım. O tatminler hep zorlukları daha kolay aşmamı sağladı. Ve siz yapmayı başarmışsınız. Bu yolu seçtiğiniz ve bazen yolu seçmek isteyenler var ama kendilerinden çarpışıyorlar. Şu ekonomik yoldan mı gideyim, günlük hayatımı yaşayayım ama rüyamı devam edeyim, sevdiğim yola gideyim. Ne tavsiye edersiniz bu insanlara? Şunu koymalıyız diye düşünüyorum Ahmet Bey. Ben çok şanslıydım. Ben o düşeşleri atabildim. Atamasaydım bugün burada olmazdım. Yalnız eğer o zarı atmayı denemezseniz düşeşin gelip gelmeyeceğini de bilemezsiniz. Benim tavsiyem insanların hayal ettikleri yönde gidebildikleri kadar gitmesi üzerine olurdu. Tabii ki belli aşamalarda artık imkansızlaşabilir. Bunu anlayabiliyorum ama keşke dememek için hayal ettiğimiz yolda gidebildiğimiz kadar gitmeliyiz diye düşünüyorum. Belki şansları benim kadar yaver gider, maçı kazanırlar. Belki kazanamazlar ama hep bir maç daha var. O Çok yüzden güzel. hani hayat devam ettiği sürece bence hayallerimizin peşinden gitmeliyiz. Arda Bey, sizi görmek çok zevkliydi. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür Yakalayabildik ederim. sizi Türkiye'de. Ben çok Galiba teşekkür bir iki ederim. gün sonra burada bir turnuva var. Ondan sonra da Evet. tekrar Avrupa'ya gidiyorsunuz. Sizi de bekleyeceğim. Size büyük başarılar. Bundan sonra beni de göreceksiniz turnuvalarda. Bu Baş tacı. Çok memnun çekimlerden olurum. Tabii. vakit bulabilirsem geleceğim. Çok zevkli oluyor Arda Bey'in turnuvaları. Eksik olmayın. Sizlere de bizle beraber olduğunuz için çok çok teşekkürler. Benim Yolum programından goodbye diyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Düğmelerinizi basın. Bay bay.